Şalımızı başlamak için anahtar kartta da dediği gibi 3 artı 5 artı 3 ilmekle başlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Önce şala nereden başladığımızı göstereyim. Henüz gerdirmedim ama burada yaptığım şalda göstereyim. Gerdirilmeden siz de ördüğünüz zaman böyle olacak. Daha sonra o formunu vermek için gerdirme işlemi ve buhar ütüsü vereceğiz. Şalımıza enseden başlıyoruz. Burada 11 ilmekle başlayıp aşağıya kadar örüyoruz. Ördükçe ilmekler arttıkça şal büyüyor, formunu alıyor ve en son bitirdiğimiz zaman da kapatmasını tığ işiyle zincir çekerek yapıyoruz. Ve şalımız tamamlanmış oluyor. Yani bu gördüğünüz sayfamda bulunan şalların hemen hemen hepsi enseden başlayarak yapılmış şallardır. Bu 3 artı 5 artı 3 dediği de şalın her iki kenarında olan kenar ilmekleri, ortadaki 5 ilmekte örneği kuracağımız, modelini yapacağımız ilmekler. Ama ben kenar ilmeğinde 3 ilmeği biraz az gördüm. Yani 4 ilmekle yapmaya başladım artık. Size de şimdi o şekilde başlayacağım. Siz de istiyorsanız 3, istiyorsanız 5 olarak başlayabilirsiniz. İlmekleri misinalı şişimize nasıl atıyoruz? Parmağıma doladım. Bu şekilde. İpi de diğer parmağımın altından geçirdim. Böyle doladım. İkisini birden tutuyoruz şişin. İki ucunu birden. Buradaki delikten geçirdim. Buradaki ipin üstünden şişimi geçirip delikten geçiriyorum. Bir ilmek. Tekrar göstereyim. Burada doladığımız ipten geçirdik. Parmağımdaki ipin üzerinden aldım. Alttan çekiyorum. Zaten büyük ihtimalle herkes ilmek atmayı biliyordur. Ben böyle yaptığım için bunu gösteriyorum. Farklı tekniklerle de ilmek atılabiliyor. 4 ilmek attım şişime. Sağlam olsun diye ben bir de sondan düğüm atıyorum. Tabii ilk başlarken biraz zorluyor. Misina kayıyor falan. Biraz eliniz alışana kadar zorlanırsınız ama inanın hem kolay, çok zor değil, hem de güzel bir iş çıkacak sonunda ortaya. Ne yapıyoruz? İlmeklerimizi attık. Normalde buradan çekip öreriz. Öyle yapmıyoruz. Buradan misinayı, şişi iteliyorum. Böylece hem şişimin üzerinde hem de altında ilmeklerim beni bekliyor. Böyle görünecek. Şu alttaki kısmı da duracak. Biz üstten örmeye devam edeceğiz. Kenar ilmeklerimiz şal boyunca hep haroşa olarak gidecek. Siz haroşa örneğini önden alarak ya da arkadan alarak nasıl yapıyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Ben düz örerek haroşa yapıyorum. Önde ve arkada düz örerek haroşa örüyorum. İlk ilmeğimi de örüyorum. Misinalı şişle başlarken, ilk başlarken bir küçük boy misinayla da başlayabilirsiniz. Böyle daha da kolay olur. Hani biraz büyüyünce büyüğüne geçersiniz ama ben başladığım şişte bitirdiğim için ilk başlarken biraz zorlanıyorum tabi. Şimdi ilmeğimi arkaya alıyorum. Bu kenar ilmeklerini ilk başlarda örüyorum ama diğer sonra şalımın modelini kurup ilerlettiğim zaman kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Haroşa olarak devam ediyorum. Üç, 4 ilmek. Tekrar döndüm. Biraz misinaya hakim olamadım. Büyük olduğu için. Bunu ne kadar öreceğiz? Hemen onu da söyleyeyim. Burada haroşa ördükçe dişler oluyor. Hani şema kartında dedik ya 3 artı 5 artı 3.
Burada 5 diş olana kadar haroşa örmeye devam edeceğiz. Ben o 5 diş haroşayı öreyim, sonra dönelim. Bu sırayı da ördükten sonra haroşa dişlerine sayıyorum. 1 2 3 4 5 ya da şöyle net göstereyim. 1 2 3 4 5 diş haroşamız oldu. Işıktan ve açık renk olduğu için çok belli oluyor mu? Böyle ne yapıyoruz? Bu alttan da ilk başladığımız şekilde ilmeğe takılıydı. Misinamızı ucunu alıyoruz. Artık ilmek çıkaracağız. Bu haroşaların, şimdi kameraya yaklaştırayım. Bu dişlerin kenarında kabarcıklar var ya, oradan ilmek alıyoruz. Ortadaki örneği kuracağımız 5 ilmeği böyle alacağız. Takıyorum diğer şişime. Düz olarak örüyorum. Bir ördüm. Tekrar net görünsün diye yaklaştırayım. 2, ikinci ilmeğimiz. Haroşanın kenarında olan kabarmış dişinden ilmek çıkarıyoruz. Dört. Bu da 5. ilmeğimiz. Şimdi sayalım. Bu kenardaki 4 ilmeğimizdi. 2, 4 ilmek kenar ilmeğimiz. Şalın sonuna kadar haroşa olarak devam edecek. Ortada modeli kurmak için 5 ilmeğe ihtiyacımız vardı. Onu da 5 diş haroşa örerek onların kenarlarından çıkardık. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz oldu. Şalın diğer kenarının ilmekleri de o ilk başlarken misinamızda takılı olan ilmeklerden alacağız. Burada 4 ilmeğimiz var. Onları da yine haroşa düz örüyorum. 2, 3, 4 ilmek. Burası şalın ön yüzü olacak. Ters yüzünde tersi ters, düzü düz öreceğiz. Çok fazla bir işlem yok. İkinci karta gelirken farklı işlemler de olacak ama genelde arkası da tersi ters, düzü düz. O yüzden haroşayı yine kenar ilmeklerini haroşa olarak yapacağım. Artık ilmeğimi, kenar ilmeğimi ben örmeden alıyorum. 2, 3, 4 ilmek kenar ilmeğimi ördüm. Ortadaki 5 ilmeğimi ters örüyorum arka yüzünde. Yine kenar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örneğimizin ön yüzüne geçtik. Burası da şalımızın ense kısmı. Şimdi birinci kattan. Net görünüyordur umarım. Zaten elinizde kartlar da olacağı için yapmakta zorlanmayacaksınız. Burada diyor ki kenar ilmekler. Yani burada kenar ilmekleri şey yapmamış, desene eklememiş şema olarak ama artı 3 diyor. Ve biz 4 ilmek başladık, artı 4. Yani şalın sonuna kadar o 4 ilmeği unutmadan örmeniz gerekiyor. Burada işaret. Mesela yuvarlak, kare, tekrar yuvarlak var. Bunlar ne anlama geliyor? Hemen bakalım. Yuvarlak dola demek. Yani şişimizin üzerine ipimizi dolayarak örüyoruz. Kare vardı. Kare ne demekmiş? Düz demek. Yani bize bu şemada diyor ki dola, bir düz, dola öreceksin diyor. Yapalım. Bir de yaparak gösterelim. Daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeklerimiz dediğim gibi sabit sonuna kadar örülecek. Haroşa olarak kenar ilmeklerimi yapıyorum. Şimdi şemada ne diyordu? Dola, bir düz, dola. İnşallah net görünüyordur. Yakınlaştırmaya da çalışıyorum. Bilemediğiniz takıldığınız yerlerde bana sorun, yardımcı olayım. Dola işareti nasıldı? Yuvarlak işaret dola demekti. Böyle alıyorum, şişime doluyorum. Bir düz, dola.
Şimdi böyle üçgenimsi bir kare işaretimiz var. Burada gördüğümüz işaret. Ne diyor? Hemen önümüzde şema kartımız olduğu için bakıyoruz. Ne diyor? Çevir ör diyor. İlmeğimizi çevirerek düz örüyoruz. Nasıl örüyoruz? Bu farklı şekillerde de yapanlar var. Mesela kimisi doğrudan ilmeğin diğer tarafından girerek, tabii ben öyle yapmayınca alışık değilim, bu şekilde örüyor. Böylece ilmeğimizi çevirmiş oluyor. Ben ne yapıyorum? Daha kolayıma geldiği için çıkarıp çeviriyorum ve bir düz örüyorum. Tekrar göstereyim. İsterseniz ilmeğin sol tarafından girip bir düz örün. İsterseniz de benim yaptığım gibi çıkarıp çevirin ve düz örün. Burada ne dedi? Çeviriyor. Yanında dola. Tekrar dola, çeviriyor, dola var. Şimdi biz buradaki çeviriyor'u ördük. Şöyle yapalım. Çeviriyor yaptık. Şimdi ne diyor? Tekrar dola, çeviriyor, dola. Dola, çeviriyor, dola. Buraya geldik. Burada da tekrar çeviriyor var. Onu da yapıyoruz. Şalın sol tarafına geldiğimizde de dola, bir düz, dola. Dola, bir düz, dola. Yine kenar ilmeklerimize geldik. Kenar ilmeklerimizde yine haroşa olarak örüyoruz. Dediğim gibi örgünün ters yüzünde farklı bir işlem yok. Tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Dolayarak yaptığımız, attığımız ilmekleri de ters yüzünde ters olarak öreceğiz. Yine doladığımız ilmeğe geldim. Ters örüyorum. Gördüğünüz gibi doladığım ilmek, onları da böyle alıyorum. Ters örüyorum. Diğer sıralarda arka yüzünü göstermeden örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi sadece haroşaları önde de arkada da, artık tersten örüyorsanız, düzden örüyorsanız hep haroşa olarak devam edecek. Örneğin arka yüzünde tersler ters, düzler düz olarak gelecek. Başka da bir işlemimiz yok. Şimdi ikinci sıraya gelelim. Şema kartını hatta şöyle yakınlaştırsam. Kartın ikinci sırasına geldiğimizde, hatta ikinci sırası değil, mesela 1, 3, 5, 7 diye gidiyor sıralarımız. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 3, 5, 7 diye tek sıraların tarifi var. O da neden? Birinci sırası ön yüzü, ikinci sırası ters yüzü. Hiçbir işlem olmadığı için, tersi ters, düzü düz örüldüğü için arka sıranın tarifi yok. Yani birinci sırayı düz örüp gidiyoruz. Tarifinde burada olduğu gibi. Arkada tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Geliyoruz 3. sırada tekrar burası ön yüzü oluyor. Döndüğümüzde arka yüzü, bu şekilde ilerliyor. Aklınız o konuda karışmasın. Ama eğer baktınız hani bu modelde yok ama başka modellerde olabiliyor. 1, 3, 5, 7 diye giderken arka sırasını da mesela 7'den sonra 8'i de gösteriyorsa ters sırasına denk geliyordur. Ama bu modelde öyle bir durum yok. Şimdi şemamıza bakıyoruz. Kenar ilmekler zaten yapılıyordu. Onu hemen yapalım. Kenar ilmeğimi ben örmüyorum. İlk ilmeğimi. 2, 3, 4 tane haroşa ördüm. Burada ne diyor? Yine az önce yaptığımız gibi dola işareti var. Yanında da sağa doğru dönmüş yatay olan üçgen işareti var. Neymiş? Bakıyoruz hemen. Sağa meyilli yarısı olan üçgen. Sağa kes diyor. Yani ilmeğimizi sağa doğru keseceğiz. Nasıl yapacağız? Bunun da farklı teknikleri var. Ben her ikisini de göstereyim. Ben genelde ne yapıyorum? İlmeği sağa keseceksem arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin önüne getiriyorum. Yani ikisini de çıkarıyorum. İlmeklerin yerini değiştiriyorum.
sağa kes yapıyorum. Sağa kestim. Yani bir ilmeğimiz eksilmiş oldu ama dolamayı yapmadım tabii baştan. Sağa kes. Böyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapanlar var. Artık eliniz hangisine alışırsa. Kenardaki dolayı yaptık. Sağa keseceğiz. Nasıl keseceğiz? Arkadaki ilmeğin içinden gireceğiz. Çok yapmadığım bir teknik. Göstermek istedim ama arkadaki ilmeği içinden girdik. Her iki ilmeği birden örüyoruz. Bu da sağa kes oluyor. Artık sizin hangisi kolayınıza gelirse onu yapın. Ama ilk başta hangisini yaptıysanız onu yapın. Şal sonuna kadar. Ben yine kendi yaptığım gibi doladım. İlmeklerin yerini değiştirip sağa kesiyorum. Şimdi sağa kesten sonra şemam kartıma bakıyorum. Ne diyor bana? Dola, bir düz dola diyor. Burada gördüğümüz gibi kare işareti neydi? Düzdü. Bu yuvarlak dolaydı. Nasıl yapıyoruz? Dola, bir düz dola. Bu ortadaki boş kareler. Şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz boş kareler. İçinde ilmek yok. Görmezden gel demek. O da anahtar kartımızda da var zaten. Yani diyor ki sağa kestikten sonra bunlar yok. Ama sen bu dola, bir düz dola işaretini yapacaksın diyor. Yapalım. Dola, bir düz dola. Orayı yaptıktan sonra geldik. Burada ne diyor? Az önce de alt sırada da yapmıştık. Çeviriyor. Dola, bir düz dola, çeviriyor. Bu şekilde şema kartında gösteriyor. Çeviriyor. Dola, bir düz dola. Burayı yaptıktan sonra sıradaki işarette yine çeviriyor. Dola, bir düz dola. Çeviriyor. Dola, bir düz dola. Şalın burasını da yaptık şema kartının. Şöyle sadece yaptığımız sıra görünsün. Yanlışlık yapmayalım diye. Tekrar diyor ki çeviriyor. Hemen yanına bakıyoruz. Dola, bir düz dola. Yapalım. Birbirini tekrar eden şekiller. Çeviriyor. Dola, bir düz dola. Şimdi az önce sağa kestiğimiz ilmek var ya, üçgen işareti vardı. Şurada. Bu üçgen işareti neydi? Sağa kes demek. Sola doğru yatık olan üçgende de sola kes demek. Burada da onu görüyoruz. Dola, bir düz doladan sonra ilmeğini sola kes diyor. Sonrasında da yine bir dolama. Bunu nasıl yapıyoruz? İlmeği geldiği yönde ikisini birlikte alıp örüyoruz. Böylece sola kesilmiş oluyor ilmeğimiz. Oradaki şemanın anlamı da budur. Sola kes, dola. Kenar ilmekler. Arka sırasında dediğim gibi tersleri ters, düzleri düz olarak örüp gelelim. Şalın 3. sırasını ördük. Şimdi 5. sırasındayız. Dediğim gibi isterseniz bir fosforlu kalemle çizerek ya da kartınızı böyle kaydırarak sadece üstte böyle yapacağınız sırayı görürsünüz. Düz bir kağıt da koyabilirsiniz. Hani şu yazılar da aklınızı karıştırmasın diye. Sıra takibini böyle yapıyoruz. Şimdi 5. sıraya geldik. Yakınlaştırayım mı biraz daha net görmek için, ama şöyle iyi gibi sanki. Burada da ne diyor? Yine kenar ilmekten sonra dola, sağa kes, dola. Hemen yapalım. Dola. Nasıl yapıyorduk sağ kesi? Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin önüne getiriyorduk. Tekrar soldaki şişime taktım. Sağ kes. Ve dola. Burada kare içinde 3 yazıyor. Az önce şu boş karelerde demiştik ki burada ilmek yok, görmezden gelme. Ama burada doladan sonra 3 tane
boş kare var. İçinde 3 yazıyor. Bu ne anlama geliyor? 3 tane düz öreceksin. Mesela buradaki anahtar kartta da söylediği gibi karelerin içinde 3, 5, 9, 10, yani ne kadar yazıyorsa o kadar düz ilmek örülecek demek. Ne yapıyoruz? Dola, 3 düz dola. Dola. Zaten ilmeklerin gelişinden de belli oluyor. 1, 2, 3 düz dola. Tekrar çevir ör, dola, 3 düz dola. Çevir ör. Nasıl yapıyorduk? İlmeği ben arkadan şişime takıp böyle çevirip bir düz örüyorum. Dola, 1, 2, 3 düz dola. Tekrar çevir ör, dola, 3 düz dola. Çevir ör, dola, 1, 2, 3 düz dola. Bu tarafa geldiğimizde de yine aynı şekilde kendini tekrar ediyor model. Ne diyor? Çevir ör, dola, 3 düz dola. Çevir ör, dola, 1, 2, 3 düz dola. Buradaki işaretimiz neydi? İlmeği sola kes. Sola yatık üçgenimiz, ilmeğini sola kes diyor. Ne yapıyoruz? İkisini birlikte örüyoruz. Sola kestik. Dola ve kenar ilmekler. Ters yüzünü de yaptım. Şimdi yine ön yüzüne geldiğimiz zaman kenar ilmekler, 7. sıradayız bu arada. Kenar ilmeklerden sonra dola, sağ kes, dola, sağ kes, dola, bir düz dola ve sol kes dola olarak devam ediyor. Bu sıralarda az önce anlattığım şekillerden farklı olarak bir teknik yok. Videoyu da çok uzatıp sizi sıkmamak adına farklı işaretlerin, sembollerin olduğu sıralarda, yani buradan baktığım zaman 15. sıraya kadar örelim. Ondan sonra 15. sırada ben size tekrar anlatmaya devam edeyim. Evet hanımlar, ben şalda 15. sıraya kadar geldim. Şu anki görüntüsü böyle. Yeni yeni artık modelimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ilk sıralarda biraz aslında hep şemanın tekrarı gibi ama biraz da akıl karıştırıcı gibi, ama hiç gözünüz korkmasın. Gayet kolay ve rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Şimdi 15. sıradayım. Demiştim ki farklı bir şekil işaret olduğu zaman gelelim gösterelim. Buradaki farkımız ne? Başladık. 15. sırada kenar ilmeklerini yaptık. Daha önce yaptığımız gibi dola, sağ kes, bir düz dola, sola kes, dola, sola kes. Doladan sonra böyle bir ters U gibi bir işaretimiz var. Hemen anahtar kartımızı alıyoruz. Ne anlama geliyor? Burada üçlü kes diyor. Yani 3 ilmeği birden kesiyoruz. Yapalım. Bundan sonraki sırada da birkaç şeklimiz var, işaretimiz var. Onları da yapalım. 4 tane kenar ilmeğimi ördüm. Ne diyor? Dola, sağ kes, bir düz dola. Dola, sağ kes, bir düz dola. Tekrar sola kes, dola, sola kes. Sıradaki işaretimiz sola kes, dola, sola kes, dola. Burada ne diyor? Bu ters U işaretine ne demiştik? 3 ilmeği birden kes. Üçlü kes. Dola. Üçlü kes. Dola. Böyle de yapabilirsiniz. Yine bir farklı tekniği de dola. Üçlü kesi yaparken ortadaki ilmeği çıkarıp baştaki ilmeğin önüne koyup 3 ilmeği birden kapatırsınız. Aradaki fark ne?
İlk yaptığımın örmesi kolay, hemen geldiği gibi. Bunda ilmeğin yerini değiştirmekle uğraşıyorsunuz ama görüntü olarak daha keskin, daha net bir görüntüsü var. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde iki teknikten birini kullanabilirsiniz. Bunun devamında yine sağa kes, dola, sağa kes. Hatta ben bu üçlü kesmeyi gösterdim. Bir üst sıraya kadar tamamlayayım. 17. sıraya gelelim. 15. sırayı tamamladım. 17. sıraya geldiğimde yine daha önceki sıralarda yapmadığımız bir şekil, işaret görüyorum. Mesela nedir? Çerçeve içinde 3 çarpı dola sol kes var. Bu fotokopileri çıkartırken renkli çıktı alırsanız daha iyi olacaktır sizin için. Bu işaret ne anlama geliyor? Çerçeve içini 3 kere ör demiş. Bu bazen 3 yazar, bazen 5 yazar, 7 yazacak ilerideki kartımızda. Yani çerçeve içine aldığı alanı 3 çarpı yazıyorsa oradaki işaretleri 3 kez, 5 yazıyorsa 5 kez, 7 yazıyorsa 7 kez tekrar et demek. Nasıl yapıyoruz? Ben kenar ilmeğimi ördüm. Ne diyor? Dola, sağ kes. Dola, sağ kes. Zaten sağ keslerin yeri artık belli oluyor örgüye baktığınız zaman. Buradan itibaren böyle gelişinden belli. Ne diyor? Çerçeve içinde 3 çarpı dola sol kes. Yani 3 kez dola sola kes. Dola sola kes. Dola sola kes olarak öreceğiz. Dola sol kes. Biliyorsunuz sol keste hemen geldiği gibi 2 ilmeği örüyorduk. Bu 1 oldu. Dola sol kes. Dola sol kes. 3 kere tekrar ettik. Ne yaptık? Kenar ilmeğini ördük. Dola sağ kes yaptıktan sonra dola sol kes, dola sol kes, dola sol kes şeklinde ördük. Sonra aynı daha önce yaptığımız gibi nasıl devam ediyor? Bir düz sağ kes, dola sağ kes. Buraya geldiğimiz zaman yine burada tam gözüksün o model. Ne diyor? Buraya geldiğimiz zaman da 3 kez sağ kes, dola diyor. Önce sağ kes, sonra dola. Önce sağ kes, sonra dola. Bu şekilde 3 defa öreceksin diyor. Burada anlaşılmayan bir şey yoktur sanırım. Yine anlamadığınız yerlerde sorarsınız. Yine bu tarafta da bak aynı şekilde sağ kes, dola, sağ kes, dola, sağ kes, dola olarak 3 defa örülecek. Şimdi bu kartımızda videoyu da çok uzatmamak için hemen kısaca bir anlatayım. Bu kartımızda şu ana kadar bu sıraya kadar gösterdiğim işaretlerden başka değişik bir işaretimiz yok. Nereye kadar yok? Yani buraya kadar zaten videoyu izleyerek yaptıysanız bundan sonrasında yapabilirsiniz. Ama geldiğimiz zaman burada yine gördüğünüz gibi az önceki işaretimiz var. Çerçeve içinde dola bir düz, dola bir düz. Görüyor musunuz? Burada da 4 kez bunu yapacaksın diyor. Ama bir üst sırasında farklı işaretimiz var. 55. sıraya kadar siz takip ederek, isterseniz bir kalemle çizerek, isterseniz benim koyduğum gibi bir kağıtla takip ederek 55. sıraya kadar gelin. 55. sırada da ben size burada nasıl yapılıyor bunları anlatayım. Sonraki sıralarda da çünkü farklı işaretler var. Oradan tekrar bu sıraları ördükten sonra dönüşte görüşelim.